Kur'an'da adı geçen peygamberler arasında belki de en gizemlilerinden biri, Hazreti İdris. Onun hikayesi, özellikle de göklere yükseltilmesi meselesi gerçekten çok ilginç. Hadi gelin bu konunun derinliklerine birlikte dalalım. Bütün hikaye, Kur'an'daki tek bir gizemli cümleden doğuyor aslında. Onu yüce bir makama yükselttik. Peki, kim bu peygamber? Ve daha da önemlisi, o yüce makam tam olarak ne demek? İşte bugünkü meselemiz tam da bu. Şimdi o gizemli yükseliş meselesine gelmeden önce bir adım geri atalım. Önce bir tanıyalım kimdir bu Hazreti İdris? Çünkü onun medeniyet tarihindeki rolü gerçekten de inanılmaz. Bakın, Hazreti İdris'e neden ilklerin peygamberi deniyor biliyor musunuz? Çünkü rivayetlere göre o, insanlık tarihinde pek çok şeyi başlatan kişi. Düşünsenize, kalemi ilk eline alan, yazıyı başlatan o. İğne ipliği bulup dikiş diken, ilk elbiseyi giyen o, yetmiyor, tıp ve astronomi gibi bilimlerin temellerini atmış. Hatta kendisine 30 sayfalık özel bir vahiy, yani suhuf indirilmiş. Yani bildiğiniz medeniyetin temel taşlarını döşeyen bir figürden bahsediyoruz. Ve işte bütün bu gizemin kaynağı olan ayet karşımızda. Meryem suresinde aynen şöyle geçiyor. Kitapta İdris'i de an, şüphesiz o, dosdoğru bir kimse, bir peygamberdi. Buraya kadar her şey tamam ama sonra o vurucu cümle geliyor. Onu yüce bir makama yükselttik. İşte bu cümle yüzlerce yıldır tefsircileri, tarihçileri meşgul eden o büyük tartışmayı başlattı. Peki, tamam da nedir bu yüce makam? Cennet mi, mecazi bir ifade mi, yoksa bambaşka bir yer mi? Gelin, araştırmanın ilk adımına geçelim ve bu sorunun peşine düşelim. İşin ilginç yanı en sağlam kaynaklara, yani sahih hadislere baktığımızda cevap aslında oldukça net. Peygamber Efendimiz meşhur Miraç hadisesinde göklere yükseldiğinde Hazreti İdris'le karşılaştığını ve onun 4. kat semada olduğunu söylüyor. İşte bu. Yani efsanelere, rivayetlere girmeden önce elimizdeki en temel, en güvenilir bilgi bu. 4. gök. Tamam, nereye sorsunun cevabını bulduk gibi 4. gök. Ama şimdi asıl film kopuyor çünkü sormamız gereken soru şu. Nasıl oldu bu? Yani Hazreti İdris oraya nasıl çıktı? İşte bu noktadan sonra işin içine inanılmaz, sinematografik, nesillerdir anlatılan o meşhur hikayeler giriyor. Bu efsanelerden en popüleri, gerçekten de akıl almaz bir hikaye. Anlatıya göre ölüm meleği Azrail, insan kılığında Hazreti İdris'in yanına geliyor ve aralarında bir dostluk başlıyor. Bir gün İdris, Azrail'den ilginç bir istekte bulunuyor. "Bana ölümü bir anlığına tattırır mısın?" diyor. Melek kabul ediyor, canını alıp geri veriyor. Sonra İdris diyor ki, "Peki madem öyle, bana cenneti ve cenneti de gezdir." Geziyorlar ama cennete girince Hazreti İdris çıkmayı reddediyor. Diyor ki, Kur'an'da her nefis ölümü tadacaktır deniyor, tattım. Cenneti görecektir deniyor, gördüm. Cennete giren bir daha çıkmaz deniyor, girdim. Böyle bir argümanla zekasıyla cennette kalmayı başardığı anlatılır. İnanılmaz bir hikaye değil mi? Ama tek hikaye bu değil tabii. Bir başka çok yaygın anlatı daha var. O da şöyle, Hazreti İdris bir melek dostuyla gökleri gezerken 4. kata geliyorlar ve tam o anda, tam o noktada karşılarına kim çıkıyor dersiniz? Azrail. Meğer Azrail'e İdris'in canını tam da o anda 4. gökte alması emredilmiş, yani bu hikayeye göre de bir kader anı yaşanıyor. Duyunca insanı gerçekten etkileyen, çok detaylı, çok dramatik hikayeler bunlar ama aklımıza hemen şu soru geliyor değil mi? Bunlar ne kadar doğru? Yani İslam alimleri bu hikayelere tarihi gerçek olarak mı bakıyor? İşte şimdi konunun en kritik noktasına, yani bu efsanelerin ilmi süzgeçten nasıl geçtiğine geliyoruz. Peki bir alim bu tür bir hikayeyle karşılaştığında ne yapar? Direkt inanır mı o, yoksa reddeder mi? Hayır, aslında bunun için geliştirilmiş çok net bir yöntem var. Gelin bu yöntemin ne olduğuna bir bakalım. İşte bu yöntemin kilit kavramı İsrailiyat. Nedir bu? Kısaca, kökeni Yahudi veya Hristiyan geleneğine dayanan, zamanla halk arasında İslam kültürüne de sızmış ama Kur'an'da veya sahih hadislerde bir dayanığı olmayan anlatılar demek. Alimler bu tür hikayelere çok ama çok dikkatli yaklaşırlar. Yani anlatılır ama inanılır mı, orası ayrı derler. Özellikle de inançla ilgili temel konularda asla delil sayılmazlar. İşte bu tablo durumu çok güzel özetliyor.
Bakın, sol tarafta ne var? Halk arasında dilden dile dolaşan, roman gibi, film gibi müthiş dramatik hikayeler. Ama sağ tarafa, yani alimlerin değerlendirmesine baktığımızda ne görüyoruz? Bu hikayelerin ana kaynağının İsrailiyat olduğu, doğrulanmış İslami kaynaklar olmadığı ve bu yüzden temel bir inanç meselesi yapılamayacağı. Yani bir yanda efsane, diğer yanda ilmi gerçeklik var. Hatta işin ilginç tarafı, bu eleştirel bakış sadece Müslüman alimlere ait değil. Konuyu çalışan batılı akademisyenler de aynı kapıya çıkıyor. Mesela meşhur İslam Ansiklopedisinde A.J. Wensing açıkça diyor ki, İdris hakkındaki bu bilgilerin ana kaynağı güvenilir olmayan Yahudi kaynaklarıdır. Yani bu durum neredeyse evrensel bir akademik fikir birliğiyle sabitlenmiş durumda. Peki, efsaneleri, İsrailiyatı analizleri bir kenara koyalım. Bütün bu bilgileri süzdükten sonra elimizde Hazreti İdris hakkında kesin diyebileceğimiz ne kalıyor? Hadi gelin bir özet yapalım. Şimdi toparlayacak olursak elimizdeki net gerçekler şunlar. 1. Hazreti İdris, Allah katında çok değerli bir peygamber. 2. İnsanlığa yazmak, dikiş dikmek gibi temel becerileri getiren bir öncü. 3. Evet, Allah tarafından yüce bir makama yükseltilmiş ve sağlam hadislere göre bu makam 4. gök katı. Ve 4 ki bu en önemlisi, o duyduğumuz Azrail ile pazarlık gibi dramatik nasıl hikayeleri, doğruluğu kanıtlanmamış, büyük ölçüde efsanevi anlatılar. İşte ana çerçeve bu. Sonuçta Hazreti İdris'in bu hikayesi aslında bize çok daha büyük bir soruyu miras bırakıyor, değil mi? Sadece bu konuda değil, genel olarak tarihte ve inanç sistemlerinde sağlam temel bir gerçekle, zamanla ona eklenmiş, onu süslemiş efsanevi unsurları birbirinden ayırma işini nasıl yapacağız? İşte bu, hepimizin üzerinde düşünmesi gereken çok önemli bir soru.